Bu hafta Game of Thrones evrenine dönüyoruz. Ama sahnemiz bu sefer ejderha savaşlarının aksiyon dolu anlarıyla değil, adeta şövalyelik masalı gibi açılıyor. Fakat küçük görünen bu hikaye zamanın bir noktasında Targaryen hanesinin geleceğine de dokunuyor değil. Spoiler içermeden size evren rehberi sunacağım. Kim kimdir, bağlantıları nelerdir, neden önemli? Ve bu sayede eğer kitaplara ya Dunk ve Egg'ye yabancıysanız dizi izlediğinizde kafanız hiç karışmayacak. Unutmayın, bu dizi Dunk ve Egg'in maceralarına odaklanan bir beklenmedik ikili hikayesi. Aynı Arya ve Sandor ya Tyrion ve Varys gibi. Bazı diğer dizilerle karşılaştırıldığında mütevazı kaçacak. Başlamadan önce sizden bir ricam var. Videomuzu paylaşın, beğenin ve lütfen yorum yapın. Abone değilseniz kanalıma abone olun. Desteğinizi sunduğunuz sürece videoların arkası gelecektir inşallah. Şimdi başlayalım. Dizi Game of Thrones olaylarından yaklaşık bir asır önce diye konumlanıyor. Net bir rakam vermek gerekirse 90 sene öncesinde. Bu dönemde Üstad Eamon genç bir Hisar Üstadıdır. Westeros'ta bu dönemin en kritik gerçeği şu arkadaşlar. Targaryenlar hala tahtta ama ejderha artık bir güç gösterisi değil, hatıranın gölgesi. Bu yüzden iktidar ateşle değil, meşruiyetle yürüyor. Soy, evlilik, şöhret, yemin ve kimin hikayesinin daha çok inanıldığı. Tabi bu ejderha yok cümlesi çok şey değiştiriyor. Ejderha yoksa kimse itiraz edenin üstünden uçarak hüküm süremiyor. İnanç, lordlar, gelenek yeniden ağırlık kazanmaya başlıyor. Politikada en büyük canavar ateş püskürten bir yaratık değil. Dedikodu, şöhret ve soy kütüğü oluyor. Bu yüzden bu dönemi şöyle düşünün, ateş ve kanın sonrasındaki bir soğuma devri. Targaryenların yavaştan güç kaybetmeye başladığı bir çağ. Tabi Westeros sadece ejderhaların dansından çıkmış değil. Hikayenin yakın zamanında bir de Blackfyre isyanı gerçekleşmişti. Peki Blackfyre isyanı neydi, neden önemli? Blackfyre, değersiz Aegon olarak da bilinen 4. Aegon'un piç oğullarından biri olan Daemon Blackfyre'in kendine kurduğu hane ismidir. Devam etmeden önce. 4. Aegon'da kısım Dragon dizisi için spoiler olabilir, uyarıldınız. Kara Kraliçe Rhaenyra'nın oğlu Viserys'in oğludur. Şu dizide gördüğümüz küçük bebe yani. Tekrar Blackfyre'a dönersek, Aegon her ne kadar ölümünden önce tüm çocuklarını meşrulaştırsa da bu hane ismini kullanmaya devam etti ama kendisi %100 safkan bir Targaryen. Babasının ölümünden bir süre sonra babasını seçtiği varis olduğu iddiasıyla tahtı kendine isteyerek taraftarlarıyla beraber isyan başlatmıştır. Çünkü aile yadigarı olan ve varislere verilen Blackfyre kılıcını babası ona vermiştir. Hane ismi de bu kılıçtan geliyor zaten. Tabii dizide kılıcı görmeyeceksiniz çünkü kayıplara karıştı. Günün sonunda Daemon'un diğer piç kardeşi Blood Raven'ın da devreye girmesiyle beraber abisi Kral Daeron ki doğumlu krallığa katan kişidir isyanı bastırmıştır. Ama Dunk döneminde hala Blackfyre taraftarları var. Blood Raven hikayeye göre gidersek 3. sezon görünecektir. Onda da Dark Sister kılıcı var. Neticede bu isyan yüzünden Westeros'ta turnuva alanında bile siyaset mevcut olabiliyor. Bir mızrak darbesi yalnızca bir sporu değil, itibarın kimde kalacağını belirler. Bir hanenin anmasını gördüğünde sadece kimi değil, hangi davayı temsil ettiğini düşünmek gerekir ama bu mesele dedim ya, 2. sezonda daha net görünürken 2. sezonda daha bir ön plana çıkacak. Hür şövalye kavramını doğru anlamazsanız dizinin ruhunu kaçırırsınız. Onlarla aslında ana serinin ilk kitabında tanışmıştık. Daha doğrusu isimlerini duymuştuk. Hür süvari olarak da çevrilmişti ama aslında Hür Şövalye Robert'a kuzeye eşlik edenler arasında vardı. Hür Şövalye toprağı olmayan, bazen hanesi olmayan, hatta bir lordun hizmetine giremeyen. Yani şövalye kelimesinin ihtişamını taşıyıp cebinde çoğu zaman birkaç bakır taşıyan adamdır. Seyyar şövalye yani. Kimi hür şövalyeler sabit bir efendiye hizmet etmek istemedikleri için bu yaşamı seçerken, kimisi bana göre çoğunluğu çeşitli sebeplerden hizmete girecek kadar iyi olmadığı ya belki de bağlantılı olmadığı için bu yolda yürümek zorundadır. Westeros bu adamlara aynı anda ikişirler. Şövalyelik ideali hala yaşıyor. Şövalyelik ideali hala satkın. Bu ikilinin en güzel özeti serinin içine geçer. Brienne yolculuk ederken duyduğumuz o acı gerçeği fısıldar. Bir hür şövalye ve bir soyguncu şövalye aynı kılıcın iki yüzüdür.
Aynı kılıcılık yüzü. Yani bu dizide şövalye dediğin şey otomatik olarak iyi değildir. Risk demektir. Çünkü şövalyeli belirleyecek unvan değil arkadaşlar. O gün karnın aç olup olmamasıdır. O yüzden izlerken şu soruyu kendine sor. Bu adam zırh giydiği için mi şövalye? Yoksa birini koruduğu için mi? Aslında Dunk'ın ilk hikayesi tam da bu soruyu soran ve cevap arayan bir anlatı sunuyor. Şimdi gelelim karakterleri spoiler vermeden tanıtmaya. Tabii ki başrol ile başlıyor. Kısaca Dunk diye sesleniriz ama asıl ismi Duncan olan Hür Şövalyemiz kral topraklarında doğmuş ve bit çukurunda büyümüş bir yetimdir. Ne annesi ne de babasını bilir. Çok uzun olduğu için uzun Dunk ya da uzun Duncan olarak da anılıyor. Hikayenin asıl başrolü bu arkadaşlar. Sakın diğer karakterler sizi yanıltmasın. Çocukken bir başka Hür Şövalye olan Ser Arlan tarafından himaye altına alındı ve yıllarca Westeros'u dolanarak ona yaverlik yaptı. Onun ölümünden sonra da mirasını devralarak şövalyelik şerefini yaşatmaya elinden geldiğince devam etti. Spoiler vermemek için çok ayrıntıya girmiyorum ama kendisi ileride Targaryen hanesi içinde çok mühim biri olacak. Hatta tüm Westeros onu saygıyla anacak. Ana seride bilhassa Jaime bölümlerinde ismi geçmiştir. Diğer önemli karakterimiz Duncan yaverliğini yapan Prens Aegon, diğer ismiyle Egg yani yumurta. Bu ismi ona abisi olan Üstad Aemon vermiştir çünkü Dazlak kafası yumurtaya benzemektedir. Ana sete bilhassa Aemon tarafından anılmıştır. Yani kitapları okuyanlar onu çok iyi bilir ama dizide de Üstad onu almıştır ve gözden kaçırmadıysanız aslında kim olduğunu, daha doğrusu kime dönüşeceğini biliyorsun. Game of Thrones dizisinde açıkça söylendiği için burada tekrar etmekte sakınca yok ki bunu bilerek hatırlayarak izlerseniz daha ilgi çekecektir hikaye diye düşünüyorum. Bu çocuk bu adama dönüşüyor arkadaşlar. Yani Kral 5. Aegon'a. Dizide geleceğin Westeros kralının büyümesini ve krala dönüşmesini de izleyeceğiz diyebilirim. Tabii kitaplar yazılmaya devam ederse ki Martin 12 hikayenin taslağını falan ayrı Parker'a vermiş bile. Devam edelim. Sıra Aegon'un ailesinde. Aemon'dan bahsetmeyeceğim çünkü ilk 3 hikayede görülmüyor ama adı geçiyor. Daha sizler onu zaten çok iyi tanıyorsunuz. Bran Maker, Aegon ve Aemon'un babası ki diziden onun kim olduğunu gene biliyorsunuz ama bu sefer unutmuşlar için hatırlatmak istemiyorum. Çünkü o zaman mantıken diziden başka karakterin akıbetini çözerseniz tadını kaçırır. Bran Maker iyi kral Daeron'un en küçük oğlu. Dizide zaten onun hükümdarlığında geçiyor fakat kralı görmeyeceğiz. Tabi dizi eklisi bilmiyorum. İsyan sonrası uzun bir süre barış dönemi geçiriyor Westeros ama isyanın izlerini falan da görmeye devam edeceğiz sonraki sezonlarda. Prens Maker, Summerall Prens olarak anılır çünkü orada ikamet ediyor. Biraz sert, huysuz biri olsa da iyi biridir. Yüzünde çiçek hastalığından kalma izler vardır. Her ne kadar dizide gösterilmeyecek ve muhtemeldir ki ismi anılmayacak olsa da annesinden de bahsedelim. Benim için önemli çünkü annesi çok sevdiğim bir haneye mensup. Lyanna Dane. Lyanna der gibi değil mi? Dizide çoktan ölmüş bir lady. Görünüşü bilmiyoruz ama ilk oğlu Prens Theron'dan yola çıkarsak renklerini tahmin etmek zor değil. Targaryen erkekleri aile dışında biriyle evlendiğinde ilk doğan çocuklar her zaman annelerinin benzer renkleri olur. Haliyle bu da bizi büyük ağabeyine getiriyor. Daeron Targaryen, House of Dragon diziden hatırlayacağınız rüyacı kavramını burada da nispeten göreceksiniz. Daeron bir rüyacı ve bunlar onu çok rahatsız ediyor, korkutuyor. Bu sebeple kendini şişelerin dibinden topluyoruz. Bu da ona Ayyaş Daeron lakabını kazandırdı. Bir diğer ağabeyi ikinci oğul olarak geçiyor. Aeron Targaryen namı diğer parlak alev ama bu lakabı neden aldığını söylersem böyle olur. Gerçi ilk 3 sezonda göreceğimiz bir şey değil lakin yine de söylemeyeyim. Bir diğer lakabı canavar. Kendisi ailenin delisi gaddarı. Deli Kral Aerys'in ateşe düşkünlüğünü paylaşır. Bu sebeple ejderha ilk yokmuş dedirten cinsten biri. İlk sezonun kötü adam olarak görebilirsiniz. Ne Aemon ne de Aegon ondan gram hoşlanmazdı. Babasının yanında iyi çocuk, başkalarının yanında gerçek yüzünü ortaya çıkaran iki yüzlü biri. 3 numaralı oğlu olan Üstad Aemon'dan zaten bahsettik. Aegon'un 2 tane de kız kardeşi var ama şu aşamada, sonraki aşamalarda bir önemleri yok. Çünkü hikayede gösterilmiyor. Şimdi Kral 2. Daeron'un oğlu ve varisi olan Prens Baelor'a gelelim. Maker'ın abisi ve Aegon'un amcası. Kendisi ilk doğan oğlan ve annesi bir Martell olduğu için onun renklerini almıştır. Hatta bir Targaryen'den ziyade Martell'e benzediği söylenir görünük olarak adil ve bir varisten istenecek her şeye sahiptir.
Herkesin kolayca saygısını kazanır. Babasına kral el olarak hizmet eder. Mızrak Kral lakabında teyzesi Daenerys'in Martell'le olan evliliğinden düzenlenen turnuvada üvey amcası Daemon Blackfyre ile yaptığı final mücadelesinde onu yendikten sonra almıştır. Bir diğer çekiç lakabını da Blackfyre isyanda kardeşi Maegor ile beraber isyancılara karşı gösterdiği başarısı dolayısıyla almıştır. Daha doğrusu ozanlar Çekiç ve Örs isminde bir şarkı yapınca bu lakap üstüne yapıştı. Örs tabi olarak da Maegor oluyor. Kendisi de Çekiç oluyor zaten dediğim gibi. Prens Valar Targaryen, Prens Valar ise Prens Baelor'un ilk doğanı oldu. Bir de zaten dizide ve hikayede görünmeyen başka bir küçük oğlu daha var. Başka da çocuğu yok Baelor'un. Doğan olarak babasından sonraki varis kendisi. Annesi bir Dondarrion. Bu sebeple renkleri de anneye benziyor ama fiziksel olarak babasına benzediği söylenir. Saçları kuman da olsa öndeki bir parça Targaryenler gibi platin sarısıdır. Şimdi sırada diğer karakterler var. İlk önce şövalyelerimize bakalım. Sir Arlan Pennytree, Hür şövalyelerden biri olan Sir Arlan Dunk'ı himayesine alıp yetiştiren kişidir. Pennytree denmesinin sebebi doğduğu yerin burası olması. Nil topraklarında Bracken ve Blackwood sınırında yer alan bir köy burası. Anlayacağınız üzere soylu falan değil. Birçok Hür şövalye zaten soylu değildir. Sürekli efendi arayışının bir sebebi de bu. Hikaye başladığında kendisi öyle olacak ama sanırım bizde yaşarken kısa bir süre gösterecekler. Fragmandan öyle çıkardım. Fossoway kuzenleri geliyoruz. Bu ikisinden sadece bir hikaye başında şövalye. O da Stephen Fossoway. Hane alması kırmızı elmadır ve ayrıca kendisi hanenin varisidir. Hırslı, gururlu ve şöhret peşinde biri var karşımızda. Diğeri de Raymond Fossoway. Kendisi kuzeni Stephen'ın yaveri. Şöyle diyebilirim ki şövalye gemilerine kuzeninden daha sadık. Kendine yeşil elmayı arma olarak alıyor. Bundan sonra da zaten aile iki kul olarak Westeros'ta devam ediyor. Manfred Dondarrion, Dondarrion hanesinin varisi olur ve doğal olarak Prens Baelor ve oğullarıyla akraba çünkü kendi hanesinden birini Baelor'a eş olarak verdiler ki akrabalık seviyesi muamma. Bana soracak olursanız en iyi ihtimalle kardeşini, en kötü ihtimalle kuzeni vermişlerdir. Diziden ve kitaplardan tanıdığımız Baelish Dondarrion'a pek benzemez. En azından dirilmiş haline benzemez kişilik olarak. Sir Humphrey Hardin, Vadili Hardin hanesine mensup bir şövalyedir. Kendisi Sir Humphrey Bisburne'in evlilik yolu erkek kardeşi. Yani bildiğiniz enişte kayın ilişkileri var. Hardin hanesini Asöf okuyucuları çok iyi bilir. Sizlerde bahsi hiç geçmemiş diye hatırlıyorum. O yüzden şimdilik burayı es geçelim. Sir Humphrey Bisbury ise menzil halkından az önce belirttiğim gibi Humphrey ile yani diğer Humphrey ile kayın enişte ilişkisi var. Kimin kız kardeşiyle evli olduğu bilinmiyor. Bisbury hanesine Drogon dizisinden vakıfsınız. Rhaenyra'ya sadık olan küçük konsey üyesi olan Lyman Bisbury hatırlarsınız sanırım. Tabii bu sadakat onun hayatına bağlı olmuştu. Yani onun torunu gibi bir şey oluyor. Sir Robin Wriothesley, Sir Robin menzil halkından bir şövalye eski turnuvalardan birindeki tek gözünü kaybetmiş. Kırsaçlı, deneyimli, iyi bir şövalye olarak karşımıza çıkacak. Lord Lyonel Baratheon Gülen Fırtına. Lyonel Baratheon hanesinin lordu olarak öne çıkıyor. Kendini beğenmiş kibir ama neşeli, eğlenceli bir olarak görebilirsiniz dizide. Genelde rakiplerine kahkaha attığı için Gülen Fırtına lakabıyla anılıyor. Robert Baratheon'un büyük annesi bizim Aegon'un kızı oluyor kendisi. Lyanna'nın oğlu Ormond ile evliydi. Tabi olarak Ormond da Robert'ın büyük babası oluyor. Yani Lyonel Baratheon, Stannis ve Robert'ın büyük babası. Gelelim 3 kral muhafızına. Sir William Wilde. Fırtına toprakları halkından bir şövalye ve 2. Darren'ın kral muhafızlarından kendisi hakkında çok bir bilgi sahibi değiliz. Sir Roland Sir Roland Crackle batı toprakları hakkından bir kral muhafızıdır. Uzun ömür olacak diyebiliriz. Diğer ondan sonraki krala hizmet edecek. Tabi dönemin Selmisi gibi bir şey bu adam. Prens Baelor sonrası en büyük şövalyelerden biri olarak tanınır. Kendisini hem 1. sezonda hem de 3. sezonda göreceğiz. En azından kitaba uygun olursa görmemiz gerekiyor. Sir Donald Duskendale. Duskendale Sir Donald isminden de anlayacağınız üzere soylu bir haneye mensup değil. Bu sebeple bir arması da yok. Kendisinin kişisel arması olduğuna dair de bir bilgi sahibi değiliz ama kendisi zaten kral muhafızlarından biridir. Duskendale'de doğmuştu. Taş topraklarından yani. Prens Baelor ve Sir Roland ile beraber krallığın en güçlü şövalyelerinden biri olarak bilinir. Hanesi olmadığı halde kral muhafızı olması zaten çok iyi bir şövalye olmasıyla mümkün olurdu. Aksi halde bir şövalye takılırdı. Şövalyelerden sonra tanımak istediğim son bir kişi daha var. Uzun Tansel.
Doğru Tensel seyyar bir kuklacıdır. Turnuvalar ve benzeri yerlere giderek kukla gösteri yapan bir ekibin parçası. Bir kadın için çok uzun olduğundan uzun tensel olarak da bilinir. Duncan hoşlandığı, etkilendiği ilk kadın ve hikaye aksiyonu çeviren hanım olur kendisi. Genel olarak dizide dikkat çeken karakterlerimiz bunlar olacak. Tabi dizi kendi karakterlerini eklediğinizi bilemem. İzlerken şunu unutmayın. Westeros'ta şövalyelik bir kılıç ya da sana verilen bir unvan değil, bir seçimdir. Biz de dizide bunu göreceğiz aslında. Dizi pazar günü yayınlansa da saat farkı yüzünden Türkiye'de 19 Ocak'ta izlenecek. Elbette ki HBO Max'te yayınlanıyor. İnşallah güzel bir dizi seyri olur ve hayal kırıklığına uğramayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.